Evet, arkadaşım Michel Setbun İran devrimi sırasında kafasında şöyle bir kutuyla yanında Philippe Redon'u Ça c'est Philippe Audrey Abbas. Abbas. Aynen. Evet, bugün benim için önemli. Paris'teyim. İlginç bir olay. Yıllar önce, 40 sene önce çalıştığım ajansta bir meslektaşım Michel Setbun. Onun İran devrimini anlatan bir sergisi. Setbun gerçekten dünyanın en önemli haber fotoğrafçılarından biriydi yıllar önce. Bütün dünya basını tanırdı. SİPA'nın, rahmetli Gökçe Sipahioğlu'nun bize gerçekten bir okul gibi açtığı SİPA Ajansı'nın en değerli meslektaşlarımdandı. Yıllar sonra geldi. Kendisi zaman zaman İstanbul'a uğruyor ama sergisini Tahran'dayken haber aldım. Çünkü Tahran'da bulunduğum sırada, Aragüler için bulunduğum sırada devrimin 40. yılı sergisinde Michel Setbun'un da fotoğrafları vardı. İran sanata, belgeyi bizden daha fazla önem veren bir ülke. Onu bir başka programda anlatırım ama şu anda gördüğümüz fotoğraflar Setbun C'est Khomeini. Alors non, le truc c'est surtout que tout le travail a été, toutes les photos ont été retravaillées pour en faire. Je sais. C'est ça l'intérêt. C'est la manipulation. Oui, c'est pas la manipulation, c'est du développement. Avant, tu sais, on faisait solarisation, oui, on faisait tout ça, on faisait et ben non, c'est la même chose. Simplement, j'ai poussé, au lieu de faire la musique classique, je fais du rap. Exactement. Je pousse les curseurs comme Evet, rap. yıllar önce yani çünkü fotoğrafın tarihi neredeyse bir 200 yıl oluyor, 180 yıl diyelim. Fotoğrafla iştigal edenler işte o makinalarla, koca makinalarla dünyada zamana tanıklık yaptılar. Zamandan kesitler aldılar, savaşlara gittiler. İnsanoğlunun en büyük dramlarına tanık oldular. Biz buna savaş muhabiri diyoruz ama şimdi bunları insanlığa mal ederken farklı etkileşim yollarında aramak zorundayız. Çünkü çektiğimiz fotoğraf bir dönem anlam ifade etmiyor. Örneğin şu anda kimse savaş fotoğraflarına bakmıyor ama eğer bunun üzerine tıpkı eskiden olduğu gibi solarizasyon dediğimiz bir başka baskı tekniğiyle girersek, biraz da fotoğrafın üzerinde ikinci kez çalışırsak sergi olabiliyor. Şu anda Michel Setbun'un yapmış olduğu o muhteşem fotoğraflar İmam Hümeyni'nin yüzüyle biraz oynamış. Hümeyni à Paris. Ça, c'est à Paris, non? Evet. Paris'teki Hümeyni fotoğrafı. Quand il y a le pèlerinage, maintenant ils mettent ma photo de Khomeini ici sous l'arbre. Ils ont découpé sur un morceau de bois et ils viennent se faire des photos avec la photo que j'ai fait il y a 40 ans. İlginç, İmam Hümeyni'nin onun tarafından çekilen bir fotoğrafı şu anda İranlılar tarafından kullanılıyor. Onun da fotoğraflarını göstereceğiz. Şu anda devrime tanıklık yapıyoruz. Bunlar şey değil, çizgi değil, grafik çalışması değil. Bunlar fotoğraf. Ama dediğim gibi özel bir teknikle, özel bir çalışmayla yapılmış. Yıllar önce ben böyle fotoğrafa biraz, çünkü savaşların kendisi manipülasyon, hatta manipülasyon adını verdiğimiz sergide böyle fotoğrafları solarize edip siyah beyaz arada eksilen bölümleri biraz Michel'in yapmış olduğu gibi değiştirerek, yani manipüle ederek insanlara görünür hale getirmeye çalıştım. Çünkü çektiğimiz fotoğrafların büyük bölümünde acı, kan, dehşet, vahşet var. Burada Michel bunu yapmış. Rappelle-toi à l'époque, il y avait des gens qui faisaient des traitements croisés. Tu t'en rappelles, on prenait des liatives Bien sûr, et on croisait les photos et ça gênait personne, c'est la même chose. Exactement. Simplement, c'était plus limité à Et l'époque. tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, moi j'ai les photos de la guerre de Libéria et je peux pas montrer les cadavres. Non, voilà. Mais avec cette technique, Voilà. on peut montrer. Voilà. On est dans l'imaginaire. Exactement. On passe dans Regarde, là, ça devient de la calligraphie, comme la calligraphie persane. Regarde, et en plus, quand on parle de photo noir et blanc, les gens ils te disent on fait la photo réaliste, on fait du noir et blanc, c'est pas vrai. La première chose que tu fais quand tu fais du noir et blanc, tu enlèves la couleur. Exactement. C'est la première grande manipulation. C'est le premier grand mensonge de la photographie. Exactement. Et le deuxième mensonge, c'est qu'on appelle ça du noir et blanc. C'est pas du noir et blanc, c'est du gris. Ça, c'est du noir et blanc. Il y a du noir, il y a du blanc, tu vois. Aussi la grande histoire. Voilà, mais tout d'un coup, tu vois, c'est vraiment ça, cette histoire-là. Bon, là, c'est des manifs. Génial. Et Shah d'Iran. Pareil, là, tu vois. Regarde, là, on ne sait pas très bien ce que c'est comme image. Là, c'est un peu plus réaliste à l'arrière-plan. Tu as fait ça à Téhéran aussi ou... Toute l'histoire. Il y a le gros livre sur. Tu as j'ai vu là-bas. Tu l'as vu là-bas. Ils ont fait un livre de 400 pages. Donc, c'est vraiment, il y a toute l'histoire. Mais avec la même technique.
Moi, le livre, tu l'as vu le livre que j'ai Moi, sorti? j'ai pas vu. Ah bah, je te Montre. montre. Voilà, regarde. C'est ça le livre. Oh, génial. Tu vois, Comme il y a- cartoon. Voilà, c'est exactement. Et l'intérêt de ça, c'est que tu peux raconter l'histoire à des gens qui au départ ne s'intéresseraient pas à l'histoire. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est la narration qui change les choses. C'est une façon Il y a 10 moderne. ans, 15 ans, j'ai pensé la même chose, mais Voilà. il s'est pas trouvé de moyens. Non, mais maintenant, mais c'est beaucoup de travail. Mais tout Oui, d'un je coup, sais, tu je vois, sais. c'est une autre façon de raconter les choses. Et tu vois, alors il y a des moments où je peux. Alors, j'ai pas fait beaucoup. Regarde, il y a des séquences où je travaille différemment, tu vois. Oui, Regarde là. ça c'est autre chose. Tu vois, regarde le C'est un peu travail. sonorisation de... Voilà, c'est un autre travail, mais juste pour cette séquence-là. Non, Et bravo, ouais. et il y a des moments, tu vois, là, par exemple, il y a une photo Il y a réaliste. des photos réelles. Voilà, quelques-unes. Mais sinon, c'est quand même beaucoup, et c'est mieux que l'original parfois. Tu vois, regarde, il y a des taches de couleur de temps en temps. Il y a des choses. Alors, il y a certaines images, on va voir la photo qui transparaît. Voilà. Tu vois, là, on ne sait plus très bien. Tu vois, là. Oui, Et c'est une façon, là aussi, tu vois, là, c'est juste la vraie photo. super. C'est vraiment, tu vois, il y a. Quand tu viens pas en Turquie pour faire... Ah, je viens, une moi, expo, bah, il faut, mais avec fais qui? ça avec l'ambassade de Tu France. parles qu'ils vont faire. Écoute, on peut demander. On peut demander, ouais. Mais tu vois, regarde le bouquin, regarde le. Et En ça plus, marche. c'est une histoire complète. Ah bah, j'ai une 40 ans après, Je on suis se le seul à avoir souvient- l'histoire complète. Parce que quand Reza parle de la Révolution, il n'a pas fait la Révolution. Il a commencé après la Révolution. Quand je suis là. parti, il a commencé avec l'affaire des otages. Moi, je suis parti en France pour faire mon premier livre. Et j'ai donné la place à Reza. Donc, Mais à l'époque, Hatami, il avait fait Allah Akbar. il avait fait, oui, mais Atami, il avait fait pratiquement que Khomeini. Il avait fait très peu de choses. Il a pas tous les gens qui ont fait l'Iran. Alors je connais bien tous. Ils ont fait un bout. Celui qui a fait le plus long avec moi, c'était Abbas. Abbas, oui, Mais Abbas, il n'a même pas tout fait parce qu'il a commencé plus tard. Tu as C'est le raison. seul qui a fait vraiment une grande période. Après, il y a eu Burnett, il a fait 44 jours en tout. Il y a Keller qui a pas mal travaillé, mais qui était entrecoupé, plus entrecoupé que moi. Il y a Chauvel qui a travaillé aussi pas Mais il mal. y avait les Iraniens aussi. Et il y avait les Iraniens. Mais les Iraniens, la différence, c'est que les Iraniens, ils n'avaient pas la technique qu'on avait nous. D'accord. Donc, de toute façon, il n'y a pas les mêmes images du côté iranien. Il n'y a pas un travail comme ça chez les Iraniens. La preuve, c'est qu'ils ont publié mon livre en Iran. Süper. Tu vois? Evet, gariptir. Michel Sedbun şu anda İran devrimini yeni kuşaklara çok farklı bir teknikle anlatıyor. Biz fotoğrafçıların, hatta kameramanların artık geçmişle eğer ilişki kurup ya eskiden işler böyle yapılmıyordu deyip o muhafazakar bakışımızı devam ettirirsek yeni kuşaklarla ilişkimiz kopar. Ben bugün çok sevgili Timur Akkurt'un sayesinde benim eski habercileri YouTube'la yeni kuşaklara aktarıyorum. Eskileri de nostalji yapıyor. Ama anlatımdaki şu el hareketlerim bile eskiden böyle bir şey yapamazdım. Beni 2 dakikada makaraya alırlardı arkadaşlar. Değişiyor. Demek ki anlatımın değişmesi lazım. Şu anda Paris'in göbeğinde en önemli galerilerin bulunduğu yerde bir sergi var. Ve bu sergide İran devrimi Michel Sedbun tarafından anlatılıyor. Biz bunu yapmak zorundayız. Ya şimdi fotoğrafa ilgi yok, fotoğrafa hiçbir değeri yok, habercilik öldü değil. Kafayı biraz çalıştırdığımız zaman muhteşem şeyler ortaya çıkıyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi çok açık. Şu telefon, biliyor musunuz? Bu telefon bende 40 sene önce olsaydı, belki hani derler ya, bana bir sopa vermiş olsaydılar, dünyayı yerinden oynatırdım. Şimdi eski tekniklerle zor yaptık, zoru başardık. O dönemi o dönemde yaşayanlara aktardık ama yeni kuşakların böyle fantastik bakışlara ihtiyacı var. Michel yakında Türkiye'de gelecek, başka projeleri de var. Ben açıkça söylemem gerekirse şu fotoğraflara bakıp bir sanat eseri fotoğrafı çekerken sizin göz tanıklığınız bir belge ama burada bir sanat eserine dönüşüyor. Par exemple, quelqu'un me dit, who is a painter? Il y a une américaine qui est rentrée dans l'expo, Evet. qui a dit, mais where is a painter? Et j'étais là, j'ai dit, oui, My lens, my camera. Şimdi çizgi romanlar vardı bir zamanlar. c'est bien ça. İnanılmaz bir şey. Şu anda resmen bir çizgi roman gibi bir devrim anlatılıyor. İyisi kötüsü, kim kötüydü, kim iyiydi, şu anda ne oluyor? Bu bizim değil, tarihçilerin, sosyologların, sosyal antropologların ve o ülke halkının derdi olması gereken bir şey. Ben aylar önce İran'daydım.
muhteşem bir sergi gördüm. Düşünebiliyor musunuz? O sergide İran devrini anlatırken bugün hayatta olmayan çok değerli meslektaşlarımın dışında bugün bile İran'a girmesi yasak olan fotoğrafçıların sergisi vardı. Ne kimse onlara yönelik bir tek kötü laf etti. Ve öte yandan kitapları orada satılıyordu. İnşallah bizim ülkemizde de sanata ve sanatçıya bu tür değerler verilir. Biz sanatçı kabul etmiyoruz kendimizi. Biz göz tanığıyız, biz tarihin tanıklarıyız. Fotoğrafçılar da, kameramanlar da. Ama yenilikleri uyarlamak zorundayız. İfade biçimlerimizi zaman zaman çağa ayak uydurur biçimde değiştirmeliyiz. Bütün bunları yaparken dediğim gibi Michel Zetbun, merci pour le travail. Parce que moi j'ai aussi des idées. Peut-être je vais faire plein de choses que je ne peux pas exposer. Par exemple, j'ai le génocide de Rwanda. Ouais. Et quand je montre les photos, les gens disent non, 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 non. Ah ouais, bah, Et avec une technique comme ça, Ah oui, tu peux. non, tu vas me donner de quoi. À cause de Voilà, ça, mais je t'ai invité. c'est beaucoup de travail, tu vas voir un travail. Oui, mais je sais. Non, peut-être pas la même chose, mais avec Oui, une avec façon la comme vidéo, ça. ouais. Tu as une réussite et merci beaucoup. hein. Ouais. Bu videoda benim mesleğim savaş fotoğrafçılığının günümüz anlatımıyla yani teknolojiyi de katıp yeni bir sergiye dönüşmüş halinden bahsettik. Yani çektiğimiz fotoğraflar bugün kimseye hitap etmiyor diye anlamsız hale dönüştürmeyelim. Onlar çok değerli. O dönemleri bugün yaşayanlara, özellikle gençlere anlatmak için farklı yollar keşfetmek lazım. Arkadaşım Michel Zetbun'un şu anda Paris'te bir galeride sergilenen fotoğrafları ve kitaba dönüşen çalışmaları gibi. Bizler teknolojiyi doğru kullandığımız takdirde insanlık için çok ama çok önemli mesajlar verebiliriz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere saygılar sunuyorum. Eleştirilerinizi, önerilerinizi ve hatta varsa böyle sormaya çekindiğiniz şeyleri bekliyorum. Hoşça kalın.